Merhaba arkadaşlar. İğne Oyası ve El İşleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu fare dişi lif modelini beraber yapacağız. Benim lifim bitti arkadaşlar. Ben bunu bebek lifi olarak yaptım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz videomu. Hemen beraber başlayalım arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoda devam edelim. Lifimi başladım. Yine 5 ilmekle başlayıp kenarlardan arttırma yaparak her iki kenardan 15 ilmeğe çıkardık. Daha sonra her sırada ajurlarımızı kenardan dolayarak 2 tane kenar modelimiz oluncaya kadar ördük. Ben kenar modelimi bakın 5 sıra yaptım arkadaşlar. Şu an toplam kenar modelimizin 2 ilmeği var burada. Bakın ilmekleri kesmişim. Kenar modelimizin 2 ilmeğini çıkarınca arkadaşlar toplamda 23 ilmeğimiz var. Sayalım beraber. 2 taneyi saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23 arkadaşlar. Buradaki iki de bu taraftaki kenar modelimizin ilmekleri. Şimdi arkadaşlar burada tekrar hemen kenar modelimi ilmeklerini tekrar 5'e çıkarıyorum. Üç oldu. Hemen örerek devam ediyorum. Ve 5 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi 3 4 5 bir tane fazla örmüşüm. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi doladım. 1 2 3 4 ve 5. Doladığım ilmekten sonra arkadaşlar 2 4 5 tane ördüm. Bakın buraya aparatımı takacağım. Siz de buraya küçük ip halkaları yaparak takabilirsiniz, kafanız karışmasın diye. Buradaki arkadaşlar 13 ilmeğimiz düz örülecek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bunun yerini belirlememin sebebi arkadaşlar, arka yüzden bunu ters olarak öreceğim. Ben örgü tekniği farklı olanlar kendine göre çevirsinler modeli. Şimdi bu şekilde 2 4 6 8 10 12 ve 13. Burada modelimin ilmeklerini ayırdım. Arka yüzde rahatlıkla yapabilmek adına. Şimdi tekrar 5 ilmeğimiz kalıyor. 2 3 4 ve 5. Tekrar doluyorum ve 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada kenar modelimin artırmasını hemen şöyle 1 2 ve 3 4 ve 5. Doladığım ilmek, zaten aparatımız da var. Doladığım ilmekle birlikte 6 ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi burada bu 13 ilmeğimizi arka yüzden ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 ve 13. Kenar ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Tekrar ön yüzeyi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmeğimi ördüm. Kenar dolamamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bu 13 ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. Ben daha önce hiç fare dişi modeli yapmadım arkadaşlar. Ama oldukça istenen modeller var. Çok fazla istek fare dişi modeli geldi arkadaşlar sizden. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bununla ilk örneğimi yapmak istedim. Daha sonra attığınız diğer modelleri de çalışacağım inşallah. Şimdi 5 ilmeğim kaldı. Tekrar doladım. Arka yüzdeyiz. Doladığım ilmekle bir arkadaşlar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi fare dişine arkadaşlar bakın. Ön yüzde düz ördük. Tekrar arka yüzden ters ördük. Tekrar ön yüzden düz örerek bakın. Bu şekilde modelimizi kuracağımız kısmı belirledik arkadaşlar. Şimdi arka yüzde arkadaşlar bakın. İlk ilmeğimi buradan alttakini arkadaşlar şurada alt kısımdan batarak düz şekilde alıyorum. Bakın. Şu kısımdan batarak düz şekilde örüyorum. İkinci ilmeğim ters. Tekrar sıradaki ilmeği arkadaşlar. Bakın battığım yer belli oluyor zaten. Şurada alttan batarak düz şekilde alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Sıradaki ilmeğimi tekrar alttan düz şekilde örüyorum. Sıradaki ters. Sıradaki ilmeğimi alttan düz olarak ördüm. Tekrar ters. Sıradaki tekrar alttan düz şekilde aldım. Tekrar ters ördüm. Tekrar bakın arkadaşlar. Şuradan alttan batarak aldım. Tekrar ters ve tekrar alttan batarak alıyorum. Bakın en başta alttaki ilmeğe batarak aldık. Sonda da tekrar alttaki ilmeğe batarak bitirmiş olduk örneğimizi. Şimdi kalan ilmeklerimi aynı şekilde haroşa olarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve doladığım ilmekle birlikte 7 ilmek arkadaşlar. 7 ilmeğimiz burada. 7 ilmeğimiz de burada var. Şimdi 2, 3, 4 ve 5 kenar ilmeğimi
ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın modelimizi ilk sırasına kurmuş olduk. Kendini belli ediyor. Biraz parlıyor arkadaşlar ışıktan dolayı. Şimdi tekrar kenar ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Tekrar arkadaşlar bakın. Yine bu sırada bu 13 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yine modelimizin zeminini hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada 13 ilmeği düz öreceğiz. Tekrar arka yüzden bunları ters öreceğim. Ön yüze gelince yine düz öreceğiz ve tekrar arka yüzde modelimizi tekrar edeceğiz. Model bu şekilde devam ediyor. Farklı bir işlem yok. Hepsini düz olarak ördüm arkadaşlar. Benim örgü tekniğinde düz ördüğüm için haroşayı bu şekilde devam ettim. Hepsini düz ördüm. Şimdi doladığım kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kendini belli ediyor. Bu ikinci modeli de beraber kuralım. Sonrasında önemli olan kısımları göstereceğim. İki, üç, 4 ve 5. 5 ilmek kenar modelimiz. Doladığım ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğim oldu arkadaşlar. Burada bu 13 ilmeğin hepsini ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar kalan ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum arkadaşlar. Ve kenar ilmeklerim. Şimdi masaya değiyor arkadaşlar. Umarım videoda sizi rahatsız edecek derecede olmaz. Tekrar ön yüzdeyim. 1, 2, 3, 4 bir sıra daha kenar modelim devam edecek. 2, 5 kenar ilmeğimi ördüm. Başına doladım ve tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Tekrar bakın. Ayraçla ayırmanın kolaylığı bu arkadaşlar. Geldiğimizde hemen ne yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Hemen bu 13 ilmeğimi tekrar ön yüzdeyiz. Hepsini tekrar düz olarak örüyorum arkadaşlar. Haroşa tekniğim aynı olduğu için siz eğer farklı teknikle ters olarak örüyorsanız ona göre kendi elinizi ayarlayın arkadaşlar. Şimdi tekrar
kenarda kalan ilmeklerimi örüyorum. Tekrar doladım kenar ilmeklerim. Ve arka yüzdeyiz. Burada arkadaşlar şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Ve 5 ilmek. 5 ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördükten sonra tekrar ayracıma geldim. Yine arkadaşlar burada bakın, ilk ilmeğimizi alttaki ilmeğe batarak şuradan düz örüyorduk arkadaşlar. Bu şekilde ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğim ters. Tekrar sıradaki ilmeğimi bakın buradan alttan alarak düz bir şekilde örüp ilmeğimi çıkarıyorum arkadaşlar. Sıradaki tekrar ters, sıradakini tekrar alttan alarak örüyorum. Tekrar ters ve alttan alarak örüyorum. Tekrar ters, alttan alarak örüyorum. Ters, alttan alarak örüyorum. Tekrar ters ve yine son ilmeğimi alttan alarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi kalan ilmeklerime haroşa olarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, ikinci modelimi de kurmuş oldum. Model kendini belli ediyor. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar 13 ilmeğimizi düz öreceğiz. Ön kısmından tekrar arka yüzden ters öreceğim. Tekrar önden düz örüp yine 3. sırada arka yüzden modelimi kuracağım. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi bunu ben birkaç sıra yapacağım. Daha sonra modelin kalan kısmında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, iki modeli beraber kurmuştuk. Şimdi ben 4 model daha yaptım. Yani toplamda bakın 1 2 3 4 5 6. 6. modelimi az önce arka yüzden tekrar aynı şekilde bir ilmeğimi alttan bir ilmeğimi ters olacak şekilde ördüm ve 6'ya 6 olmuş oldu arkadaşlar. Size büyük geldiyse arkadaşlar, başlarken en başta 11 ilmekle başlayabilirsiniz 13 yerine. Benim bu ipim de biraz kalınmış arkadaşlar. Bazı lif ipleri biliyorsunuz kalın oluyor. Bu ipte eğer sizin de ipiniz kalınsa 11 başlamanızı tavsiye ederim. Bana göre biraz geniş geldi. Ayrıca kaç başlarsanız, mesela 6 tane model kuracaksanız eğer 6 sıra model yapmanız gerekiyor bu şekilde de. Yoksa sayılarınız denk gelmeyecektir. Şimdi dediğim gibi 13 ilmekle başladım. Siz isterseniz 11 ilmekle başlarsanız 5 tane fare dişi örneğiniz, yani şu kadar, şu kısım olacak arkadaşlar. Bu şekilde de tekrar şundan da yukarıya doğru da 1 2 3 4 5 model kurmuş olacaksınız. Şu küçüklükte bir kare elde etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz benimle aynı sayılarda da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi arka sıradan tekrar modelimi aynı şekilde kurdum ve ön yüzdeyim. Bu sırayı aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Yine kenar ilmeklerimi düz olarak, hoş olarak ördüm. 5 ilmeğimi ördükten sonra doluyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Doladığım ilmekle birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Doladığım ilmekle birlikte 18 ilmeğimiz var arkadaşlar şu an. Şimdi bu 13 ilmeğimizi de yine düz olarak örüyorum. Tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Beş ilmeğim kaldı. Tekrar kenar arttırmamı doladım. Ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde arkadaşlar. Yine önceki sıralarda yaptığımız gibi yine o 13 ilmeğimizi arka yüzden ters öreceğiz. Bu ilk modelimizin son sırası arkadaşlar. Bakın doladığım ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimi tekrar ördüm. Buradaki 13 ilmeğimi arka yüzden ters olarak örüyorum arkadaşlar. 2, 3. Saymamıza gerek yok ama arkadaşlar bir alışkanlık haline geldi sanırım. Sürekli bir sayma ihtiyacı duyuyorum. Bu şekilde 13 ilmeğimi arka yüzden ters olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum. Ve tekrar ön yüzeyim. Yine kenar ilmeklerinizi unutmayın arkadaşlar. Ben 5 sırada 5 diş haroşa olunca
kenar modelimi azaltıyorum. Yine 5 kenar modelimin ilmeklerini ördüm. Başına doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Doladığım ilmekle birlikte 6 ilmek oluyor. Şimdi 2 4 6 8 10 ve 13. Şimdi burada ikinci modelimizi kuracağız arkadaşlar. Burada da yine ben aparatlarımdan almak istiyorum, kolaylık olması açısından. Burada yine bu 13 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğiz. Onun için ilmeğimi ördüm. Benim tekniğim haroşayı önden düz arkadan düz olarak ördüğüm için bu aradaki 13 ilmeğimi de düz olarak devam ediyorum. Burası artık model bitti arkadaşlar. Bu kısım haroşa olarak ilerleyecek. Siz eğer farklı teknikle örüyorsanız kendinize ona göre ayar verin arkadaşlar. Şimdi burada da tekrar 13 ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 ilmeğimi ördüm. 2 4 6 8 10 13. Burada tekrar aparatıma takacağım. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Doladığım ilmekle birlikte yine 6 ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4 ve 5 tane kenar modelimin ilmeklerini de ördüm. Şimdi arkadaşlar arka yüze geçiş yaptık yine. Yine kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar bu kısımda olan 13 ilmeğimi arka yüzden ters olarak öreceğim arkadaşlar. Bundan sonra bu kısma fare dişi tekrar bir kutucukta bu yaptığımız fare dişinin sağına ve soluna yapacağız arkadaşlar. Bu 13 ilmeğimi model kurmak için arka yüzden ters örüyorum. Ve arkadaşlar burada artık bu kısmı haroşa olarak öreceğim için bu kısmı ben düz öreceğim. 1 aparatıma kadar düz öreceğim arkadaşlar. Tekrar bu tarafta kalan 13 ilmeğimi de arka yüzden ters örüyorum. Mantığını anlarsanız arkadaşlar oldukça basit bir model.
burada yaptığımız kutucuğun arkadaşlar sağına ve soluna aynı kutucuktan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi buradaki 13 ilmeğimi de ters ördüm arka yüzden ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Beş sıra olmuş arkadaşlar benim bu kenar modelim. Hemen kesiyorum. İkiye düşürdüm. Doluyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar buradaki 13 ilmeğimi düz örüyorum. Kuracağım iki modelin arasındaki, yani daha önce yapmış olduğum modelin üstündeki 13 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Tekrar buradaki 13 ilmeğimi düz öreceğim. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kenar arttırma. Diş ilmeğimi ördüm arkadaşlar ve arka yüzdeyim. Şimdi arkadaşlar bu kenar modelimi de keserek eksiltiyorum. Aldığım ilmek 1 2 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek. 7 ilmeğimi ördükten sonra arkadaşlar, bakın buraya dediğim gibi fare dişli modelini kuracağım. İlk ilmeğimi yine bakın şuradan arkadaşlar aradan batarak alıp düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim tekrar alttan batarak bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Sıradaki ters ve alttan ters ve alttan alıyorum. Tekrar ters, tekrar alttan aldım, ters ördüm, alttaki ilmeğe batarak ördüm, tekrar ters ve tekrar alttaki ilmeğe
batarak ördüm arkadaşlar. Şimdi arada yine 13 ilmeğim var. Bu 13 ilmeğimi haroşa öreceğim dediğim gibi. ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrar ikinci modelime geçtim arkadaşlar. Tekrar ilk ilmeğimi yine alttan batarak örüyorum ve sıradakine ters, tekrar alttan batarak örüyorum, tekrar ters örüyorum, tekrar alttan batıyorum, tekrar ters, tekrar alttan battım, tekrar ters ördüm. Aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yine bu mantığa bağlı kalarak arkadaşlar bu iki modelimi de kuracağım. Kalan ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Ve iki tane modelimin ilk fare dişi modelini kurdum arkadaşlar. Modelimiz şu an bu aşamada, bakın. Sağında ve solunda yeni fare dişi kutucuklarımızı ekledik arkadaşlar. Aynı mantıkla devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar önden bu 13 ilmeğimizin üstünü düz öreceğiz. Arada 13 ilmeğimiz haroşa olacak. Tekrar 13 ilmeğimi düz öreceğim. Kalanlar haroşa örülecek. Arka yüzden tekrar bu sırayı ters örüp tekrar öbür sırada önden düz ve tekrar arkada fare dişimi örneğimi kuracağım arkadaşlar. Bu şekilde yine lifimizi örmek istediğimiz büyüklüğe kadar getirelim. Daha sonra tekrar eksiltmesini de göstereceğim arkadaşlar. Kutucuklarımızdan kaç tane yapmak istiyorsanız bir dahaki sırada 3 tane olacak. 4-5 diye gidecek arkadaşlar. Büyüklüğünü kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi en başta başlarken 13 ilmek değil de 11 ilmekle de başlayabilirsiniz. Bu şekilde benim ipim kalın olduğu için arkadaşlar bana biraz büyük göründü ama siz bilirsiniz. Aynı sayıya da bağlı kalabilirsiniz. Dediğim gibi lifimizi tekrar büyütmek istediğimiz noktaya kadar getirelim. Daha sonra tekrar beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben lifimi büyütmek istediğim noktaya kadar büyüttüm. En son 3 model koydum. Bunu ben bebek lifi olarak yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben artık eksiltmeye başladım. Dalmışım. Artık o kısmı da size gösteremedim ama size kısaca anlatayım. Daha önceden de zaten sürekli söylüyorum. Modelinizin tam orta kısmından itibaren eksiltmeye başlarsanız lifinizi eksiltirken tepe kısmında hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar ben 3 modeli kurduktan sonra son modelimi 3 sıra, yani 3 tane fare dişi örneğimi kurdum. Arka yüzden fare dişini kurduktan sonra arkadaşlar ön yüze gelip tekrar hepsini örüyorum. Arka yüzden tekrar aynı şekilde modelimize sadık kalarak devam ediyoruz. Ve ön yüze geçtiğimde kenardan eksiltmelerime başlayıp lifimi yavaş yavaş kapatmaya doğru geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar artık eksiltmeye başladık. Şimdi arkadaşlar eksiltirken biliyorsunuz buradaki modelimizi değil, bakın buradaki karelerin üzerine, haroşa olan karelerimizin üzerine model kuracağız. Şimdi ben en son 3 tane fare dişi örneği kurdum. Şimdi arkadaşlar eksilttiğim için bakın bu 3 tane kurduğum modelin tam ortasından eksiltmeye başladım. Şimdi nasıl burada yaparken son sıramızda arkadaşlar 18 ilmeğimiz oluyordu doldurduğumuz ilmekle birlikte. Burada da arkadaşlar şu kısma geldiğimiz zaman bu haroşa kısmının üstüne yine fare dişi örneği kuracağız ve kenar modelimizin ilmekleri hariç
şuradan arkadaşlar bakın şuradan itibaren 18 ilmeğimiz kalması gerekiyor doladığımız ilmekle birlikte. Dediğim gibi modelimi artık lifimi artık kapatıyorum. Şimdi bu kenardaki modellerim iptal olacak ve buradaki haroşa karelerin üzerine 2 tane fare dişi örneği kuracağım. Yani bakın yarısı burası, lifimin tam yarısı. Şimdi tekrar şu kısmı öreceğim. Siz 5 tane kurabilirsiniz. Büyük lif için 5 tane bu sayılarla ideal gelir. Modelimiz 6 sıra fare dişiydi. Üçüncüyü ördükten sonra 3 sıra fare dişi modeli kurduktan sonra arka yüzden modelimizi örüyoruz. Tekrar ön yüzde de örüyoruz. Dördüncü fare dişi modelini ön yüzden örerken hemen eksiltmelerimize kenardan başlıyoruz. Şimdi ben yani eksiltmeyi artık göstermeme de pek gerek yok ama sizin için nasıl eksilttiğimi yine kısaca göstereyim. Kenar modelim eksilme kısmındaymış arkadaşlar. Yine kenar modelimi eksilttim. Başına doluyorum. Kenar ajurlarımız yine lifimizin sonuna kadar devam edeceği için ajurumuzu doladık. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde yine her sırada önden burada arkadaşlar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar sonda da yine 2 ilmeği birlikte örerek kesip daha sonra dolayıp sonra kenar modelimize geçiriyoruz. Arka yüze geçtiğimizde de arkadaşlar yine doladığımız ilmeği ördükten sonra burada 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Şu son kısma da geldiğimiz zaman arkadaşlar arka yüzden yine doladığımız ilmekten 2 tane doladığımız ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesip daha sonra doladığımız ilmeği örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben lifimi bitireceğim arkadaşlar. Artık çok detay yapmak, daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Lifimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimize gayet güzel oldu. Fare dişi modelini dediğim gibi daha önceden ben hiç yapmadım. Bu ilk yapışımdı. Attığınız diğer örneklere de yer vermeye çalışacağım. Uzun zamandır video atamıyorum biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah devam edeceğim tekrardan video atımlarına. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Bu defa sürekli belirttiğiniz gibi açık renk bir iple anlatmaya çalıştım. Umarım videodan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.